Hayal et. Henüz 14 yaşındasın. Çocukların oyun oynadığı yaşta senin kucağına iflas etmiş küçücük bir atölye bırakılıyor. Borçlar boyunu aşmış, makineler pas tutmuş, umutlar tükenmiş. Çevrendekiler seni kaybedilmiş biri olarak görüyor. Ama işte tam da bu noktada tarihin akışını değiştirecek bir adam sahneye çıkıyor. Alfred Krupp. Onu yıllar sonra top kralı diye anacaklardı. Ama o günlerde sadece borçların altında ezilmiş küçük bir çocuktu. Yine de kader bu çocuğun ellerinde şekillenecekti. Çünkü bu çocuk küllerin içinden doğup dünyanın en büyük sanayi imparatorluğunu kuracak, Krupp hanedanını çeliğin, gücün ve savaşın sembolü haline getirecekti. Krupp ailesinin hikayesi aslında çok daha önce 16. yüzyıl Almanya'sında başladı. Arne Krupp adında bir tüccar, dini baskılardan kaçarak Essen kasabasına yerleştiğinde kimse bu soyadının bir gün bütün dünyayı titreteceğini bilmiyordu. Yıllar boyunca aile, silah ustalığı ve ticaretle geçindi. Ama onların yükselişini başlatan şey çeliğin ateşi değil, kara bir felaket oldu. Veba. 1597'de kara ölüm Essen'i kasıp kavurdu. Zengin aileler şehri terk ederken Krupp'lar boş kalan mülkleri yok pahasına satın aldı. Böylece ilk servetin temeli bir dökümhanede değil, bir mezarlığın gölgesinde atıldı. Sonraki yıllarda Avrupa'yı paramparça eden 30 yıl savaşı patlak verdi. İnsanlar hayatta kalmaya çalışırken Krupp ailesi için iş devam ediyordu. Onlar hem Katoliklere hem Protestanlara silah sattılar. Onlar için iş her zaman işti. Kazanç inançtan daha değerliydi. Bu pragmatik felsefe onlara güç kazandırdı ama ileride insanlığın en karanlık dönemlerinde bu anlayışın bedeli çok daha ağır ödenecekti. 1800'lerin başında ise büyük bir dönüm noktası yaşandı. Friedrich Krupp adında bir adam vardı. O, İngilizlerin sırrı olan yüksek kaliteli çeliği üretmeye kafayı takmıştı. Elinde avucunda ne varsa bu hayaline yatırdı. 1811'de küçük bir dökümhane kurdu. Ancak bir mucit olduğu kadar iyi bir iş adamı değildi. Borçlar büyüdü, umutları tükenmeye başladı. Friedrich genç yaşta öldüğünde geriye dağ gibi borçlar, terk edilmiş bir atölye ve yalnızca tek bir paha biçilmez miras bıraktı. Çeliğin sırrı. İşte bu sır 14 yaşındaki Alfred'in ellerindeydi. Babasının yapamadığını yapmak, ailesini yeniden ayağa kaldırmak onun omuzlarındaydı. Küçük bir çocuktu belki. Ama o çocuk azimle, hırsla ve inatla küllerin içinden yükseldi. Atölyeyi devasa fabrikalara, fabrikaları sanayi imparatorluğuna dönüştürdü. Krupp adı artık sadece Essen kasabasının değil, bütün dünyanın bildiği bir isim olmuştu. Ama bu destan sadece başarıdan ibaret değildi. Alfred Krupp'un açtığı yol, hem ulusları silahlandıran dev topları, hem kusursuz çelikten dökülmüş demiryolu tekerleklerini, hem de işçilerine sağladığı büyük bir refah düzenini getirdi. Ne var ki aynı zamanda karanlık bir gölgeyi de beraberinde taşıdı. 20. yüzyılda Alfred'in varisleri, endüstriyel güçlerini Adolf Hitler'in hizmetine sundular. Bir zamanlar modern bir dünya kurmak için çarpan çekiçler, bu kez milyonların yıkımı için çalıştı. Krupp fabrikaları 3. Reich'in cephaneliğine dönüştü. 100.000'in üzerinde köle işçi, çeliği değil acıyı dövdü o ocaklarda. Ve işte böylece Krupp destanı bir mucidin hayaliyle başlayıp Nürnberg duruşmalarında ahlaki bir hesaplaşmayla noktalandı. Bu sadece çeliğin ve gücün değil, aynı zamanda hırsın, trajedinin ve kanlı bir mirasın hikayesiydi. Zaferlerin parıltısının ardında insanlığın en ağır bedelleri yatıyordu. Krupp hanedanının kalbine girdiğimizde gördüğümüz şey yalnızca makineler ve fabrikalar değil. İnsanlığın hem en parlak dehası hem de en karanlık gölgesiyle yüzleşmesiydi ve bütün bu yolculuk toplarla değil, bir demircinin çekiciyle başladı. Bu ağır yükü tek başına taşımadı. Yanında annesi Teres vardı. Teres, Krupp destanının gizli kahramanıydı. O, alacaklılarla pazarlık yapan, evde tencerelerin kaynamasını sağlayan, defterleri tutan kişiydi. Alfred çeliğin yüzü olduysa, Teres de bu yüzün ardındaki görünmez güçtü. Anne ve oğul, babanın yarım kalan hayalini yaşatmaya ant içtiler. Alfred için hayat artık sadece dökümhaneydi. Çocukluğunu, okul sıralarını geride bıraktı. Atölyede yaşıyor, makinelerin arasında uyuyordu. Ellerine iz, yüzüne kurum sinmişti.
Saman yatağında gözlerini kapattığında bile tek düşündüğü şey babasının anısını haklı çıkarmak, yoksulluğun utancını silmekti. Babası vizyoner bir hayalperestti, Alfred ise o hayalleri gerçeğe çevirecek kadar inatçı ve pragmatik. O sadece teknik detayları öğrenmekle kalmadı. Onlara acımasız bir iş zekası da kattı. Yavaş yavaş, adım adım iflasın eşiğindeki atölye ayağa kalkmaya başladı. Ama başarı her zaman rakipleri de beraberinde getirir. Alfred'in adı büyüdükçe karşısına Jacob Mayer çıktı. Mayer'in firması da çelikte söz sahibiydi. Ve böylece Almanya'da Çelik Kralı unvanı için bir savaş başladı. Bu savaşın arenaları ise sıradan yerler değildi. Dünya fuarlarıydı. 1851'de Londra'da düzenlenen büyük sergide Alfred Krupp herkesi nefessiz bıraktı. Dünyanın o güne kadar imkansız saydığı şeyi başardı. 2 ton ağırlığında kusursuz bir katı çelik kütüğü sergiledi. İnsanlar hayretle baktı. Bu Alfred'in zaferiydi. Ama rakibi Mayer boş durmadı. 4 yıl sonra Paris'te karşı saldırıya geçti ve 15 tonluk dev bir çelik kilise çanı döktü. Artık bu iki adam yalnızca ürünlerini değil, hayallerini de yarıştırıyordu. Rekabet onları daha ileriye, daha büyük risklere ve daha cesur adımlara itti. Alman çeliği yarım yüzyıl boyunca bu amansız rekabetin ateşinde şekillendi. Ve Alfred bir şey öğrendi. Gerçek kral olmak için yalnızca yenilik yapmak yetmez. Asıl mesele hakimiyet kurmaktı. Alfred artık rakiplerini geride bırakmak için yalnızca şöhrete değil, sağlam temellere ihtiyaç duyuyordu. Bunun için önce küçük ama özel bir yol seçti. Belirli niş ürünlerde olağanüstü kaliteli çelik üretmek, para basmak için kullanılan silindirler, ince işçilik isteyen zanaatkar aletleri, makinelerin kritik parçaları. Hepsi kusursuzdu. Kalite öyle yüksekti ki kısa sürede dilden dile yayıldı. Fakat Alfred çok iyi biliyordu. Geleceğin asıl sırrı küçük ölçekte mükemmellikte değil, devasa ölçekte yenilikte yatıyordu. 1850'lerde İngiltere'den gelen bir haber Alfred'in kaderini değiştirdi. Bessemer süreci. Erimiş dökme, demire basınçlı hava üfleniyor, içindeki safsızlıklar yanıyor ve ortaya ucuz, hızlı, devasa miktarlarda çelik çıkıyordu. Demirin yerini alacak yeni bir çağ başlıyordu. Raylarda, binalarda, köprülerde, kısacası modern dünyanın bütün temelinde artık çelik olacaktı. Alfred bunun geleceğin ta kendisi olduğunu hemen kavradı. Ama önünde aşılması zor bir engel vardı. Alman demir cevheri. Bu cevherde çok yüksek oranda fosfor vardı. Fosfor çeliği kırılgan hale getiriyor, işe yaramaz bir hale sokuyordu. Çoğu sanayici için bu imkansız demekti. Ama Alfred için imkansız diye bir şey yoktu. Sadece çözülmesi gereken bir sorun vardı. O sadece Bessemer sürecinin lisansını almakla kalmadı. Bütün servetini araştırma ve geliştirmeye yatırdı. Kimyagerler tuttu, metalürji uzmanları işe aldı. Aylardır süren deneylerin, sabahlara kadar süren denemelerin sonunda fosforu nötralize edecek özel bir yöntem geliştirdiler. Bu Krupp'a özgü gizli bir sırdı ve sonunda hayalini gerçeğe dönüştürdü. Almanya'nın ilk Bessemer tesisini kurdu. Düşünsene o anı. Essen'de dev armut şeklindeki dönüştürücü erimiş demirle doluyor. Sonra basınçlı hava alttan pompalanıyor. Birden gök gürültüsünü andıran bir uğultu başlıyor. Oksijen demirin içindeki safsızlıklarla çarpışıyor. Ve bir anda dönüştürücünün ağzından muhteşem bir kıvılcım yağmuru ve dev bir alev fışkırıyor. Adeta bir volkan patlaması. Sadece 20 dakika içinde kap devriliyor ve içinden saf, parlak, sıvı çeliğin nehri akıyor. O gün Essen'de gökyüzünü aydınlatan bu alevler, sadece bir fabrikanın değil, Almanya'nın endüstriyel uyanışının simgesiydi. Dönüştürücülerin kükremesi modern çağın yeni marşı oldu ve Alfred Krupp bir kez daha rakiplerinin ışık yılları önüne geçmişti. 1840'lıların başında daha Bessemer devrimi bile ufukta görünmeden önce Alfred Krupp büyük bir risk aldı. Bu risk hem onun hem de ailesinin adını sonsuza kadar tanımlayacaktı. Alfred, bronzun yüzyıllardır hüküm sürdüğü bir alana girdi. Topçuluk. O dönemde orduların çoğu bronz toplara güveniyordu. Ama bronz yumuşak,
aşınmaya eğilimliydi ve sık sık patlamalarla kendi mürettebatına bile ölüm saçıyordu. Çelik ise teoride çok daha dayanıklıydı. Fakat kusursuz, dev bir çelik namlu dökmek neredeyse imkansız sayılıyordu. Çelik dökülürken çatlamaya, kusur vermeye yatkındı. İşte tam bu noktada Alfred, babasının yıllar önce geliştirdiği Crucible çeliği yöntemlerini ustalıkla kullandı. 1847'de ilk başyapıtını çıkardı. 6 funtluk, kusursuz bir çelik top. Bu sadece bir silah değil, bir teknoloji mucizesiydi. Alfred o kadar gururluydu ki topunu alıp Paris'e ve Londra'ya gitti. Bütün dünyaya tanıttı. Ama beklediği ilgiyi görmedi. Yerleşik askeri güçler yüzyıllardır alıştıkları bronzdan vazgeçmek istemedi. Özellikle Prusya ordusu son derece şüpheciydi. Ama Alfred pes etmedi. O sadece bir üretici değil, aynı zamanda mükemmel bir pazarlamacıydı. Yabancı devlet adamları için özel gösteriler düzenledi. Silahlarının gücünü ve dayanıklılığını sahnede sergiledi. En ünlü gösterilerinden birinde bir topu bilerek ölümcül derecede aşırı doldurdu. Bu herhangi bir bronz topu paramparça edecek bir testti. Ama Alfred'in çelik namlusu dimdik ayakta kaldı. Seyredenler hayran kaldı ve sonunda dünya ikna olmaya başladı. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve hatta başta tereddüt eden Prusya, Alfred'in en büyük müşterileri oldu. 19. yüzyılın savaş meydanları, Krupp'un çelik toplarının canlı reklam panolarına dönüştü. Schleswig Savaşları, 1866'da Avusturya-Prusya Savaşı ve en önemlisi 1870-71'de Fransız-Prusya Savaşı. Hepsi Krupp'un çeliğinin üstünlüğünü haykırıyordu. Sedan Muharebesi ise dönüm noktasıydı. Prusya ordusu Fransızları kuşatmıştı. Fransızların topları hala bronzdan, ağızdan doldurmalıydı. Yavaş, isabetsiz ve hatta kendi askerleri için tehlikeli. Prusyalılarsa Krupp'un ünlü C64 çelik toplarına sahipti. Arkadan koruyucu kalkanın arkasından doldurulabiliyorlardı. Bu sayede 3 kat daha hızlı ateşleniyor, çok daha uzun menzile ulaşıyorlardı. Sedan'da 400'den fazla Krupp topu Fransızların erişemeyeceği tepelerde konuşlandı. Saatler boyunca Fransız mevzilerine çelik yağmuru gibi ateş ettiler. Fransız ordusu tuzağa düşmüş, adım adım yok edilmişti. Sonunda İmparator 3. Napolyon çaresizce teslim olmak zorunda kaldı. Bu zafer sadece Prusya'nın değil, Krupp'un da zaferiydi. Çünkü bu teslimiyet çelikle alınmıştı ve Alfred artık gerçekten top kralı unvanını hak etmişti. 1880'lere gelindiğinde Krupp fabrikalarının üretimi nefes kesiciydi. Artık her iki üründen biri silahtı. Yani toplam üretimin yarısı savaş içindi. Krupp adı yalnızca çelikle değil, doğrudan askeri güçle özdeşleşmişti. Ama Alfred'in aklı asla sadece savaşla sınırlı değildi. Onun huzursuz zihni üstün çeliği başka nerelerde kullanılabilir diye sürekli arayıştaydı. Ve bu arayış insanlık için çok daha barışçıl bir devrim getirdi. 1853'te Alfred, belki de çelikten yapılmış toplar kadar dünyayı değiştiren başka bir icada imza attı. Kusursuz, yekpare çelikten dövme demiryolu tekerleği. Ondan önceki yıllarda demiryolu tekerlekleri dökme demirden ya da kaynaklı çelik lastiklerden yapılırdı. Zayıftılar. Çabuk çatlar, raydan çıkmalara yol açar ve sayısız felaket getirirdi. Alfred ise tek bir çelik bloktan bütün olarak dövülmüş bir tekerlek üretti. Çatlamıyor, kırılmıyor, inanılmaz derecede dayanıklıydı. Bu öyle büyük bir buluştu ki şirketin simgesi haline geldi. Krupp'un logosu olan 3 iç içe geçmiş halka, işte bu çelik tekerlekleri temsil ediyordu. Ve kısa sürede dünya çapında bir kalite sembolüne dönüştü. İnsanlar o 3 halkayı gördüğünde güveni, dayanıklılığı ve çeliğin gücünü düşünmeye başladı. Bu basit ama parlak, yenilik ulaşım dünyasında devrim yarattı. Demiryolu seyahatini çok daha güvenli, hızlı ve verimli hale getirdi. Kıtaları birbirine bağlayan raylar artık Krupp'un çeliğiyle döşeniyor, milyonlarca insanın yolculuğu onun icadı sayesinde daha emniyetli oluyordu. En büyük müşterilerse okyanusun ötesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri. Devasa kıtalarını demir yollarıyla sarmaya çalışan Amerika, güvenilir teknolojiye açtı. New York Central, Illinois Central
ve daha nice demiryolu şirketi Krupp'un tekerleklerini kullandı. Lokomotifler bu çelik mucizenin üzerinde ilerledi. Raylar onun sayesinde daha dayanıklı oldu. Alfred Krupp artık yalnızca orduları silahlandırmıyordu. Aynı zamanda dünyayı taşıyan altyapıyı da kuruyordu. Onun çeliği savaş meydanlarında zafer getirirken barış zamanında şehirleri, ülkeleri, hatta kıtaları birbirine bağlıyordu. Krupp adı hem yıkımın hem de ilerlemenin sembolü haline gelmişti. Top Kralı. Alfred Krupp fabrikalarında acımasız bir otokrat, evinde ise katı bir patriarktı. Mutlak sadakat istiyor, disiplinin en küçük gevşemesine bile tahammül etmiyordu. Ama tüm bu sertliğinin ardında dönemi için şaşırtıcı derecede ilerici bir sosyal anlayış da vardı. O, bir imparatorluğun yalnızca çelikten değil, sağlıklı ve sadık bir iş gücünden de kurulduğunu anlamıştı. İşte bu yüzden tarihe Krupp sistemi olarak geçen, beşikten mezara kadar uzanan bir refah düzeni inşa etti. Esen'de sadece fabrikalar değil, işçiler için yepyeni kasabalar kurdu. Temiz, sübvansiyonlu evler. Çocukların okuyabileceği okullar, dinlenebilecek parklar ve ibadet edebilecek kiliseler. Hepsi Krupp'un işçileri için inşa edildi. Şirket mağazaları açıldı. Ürünler adil fiyatlarla satıldı. İşçiler, tefecilerin ve fahiş fiyatların insafına bırakılmadı. Kendi hastaneleri, kendi doktorları, yaşlı işçiler için emeklilik fonu vardı. Çalışan, doğumdan ölüme kadar Krupp'un koruması altındaydı. Ama bütün bunlar saf bir iyilikten ibaret değildi. Alfred'in her hamlesi gibi bu da kurnazca düşünülmüş bir stratejiydi. Memnun işçiler daha verimli çalışıyor, greve gitmiyor, Alfred'in nefret ettiği sosyalist hareketlere kapılmıyordu. Yani refah aynı zamanda itaatin de garantisiydi. Çünkü Alfred karşılığında tek bir şey talep ediyordu. Mutlak sadakat. Krupp'lu olmak demek, ayık, çalışkan ve her şeyden önce şirkete bağlı olmak demekti. 72 sayfalık genel yönetmelik ile işçilerin hayatının neredeyse her ayrıntısı düzenlenmişti. Fabrikanın kapısından evdeki davranışlara kadar her şey, sendikal faaliyet ya da siyasi muhalefet ise acımasızca bastırılıyordu. Alfred, kendini dev bir ailenin babası olarak görüyor, bu aileyi sert ama kendi gözünde şefkatli bir el ile yönetiyordu. Ve sistem işledi. 1887'de öldüğünde Krupp'un iş gücü tam 20.000 kişiye ulaşmıştı. Düşünsene, çocukken sadece 5 işçi ve dağ gibi borçla devraldığı o küçük atölye, artık sadece yeni Alman İmparatorluğu'nun değil, bütün dünyanın en büyük özel şirketine dönüşmüştü. Bu ihtişamı taçlandırmak için Essen'in tepelerine dev bir malikane inşa ettirdi. Villa Hügel, 269 odalı, çelikten ve taştan bir saray. Hem hanedanı barındırıyor hem de tüm dünyaya güç gösterisi yapıyordu. Burada krallar, imparatorlar, devlet adamları ağırlandı. Villa Hügel, Alfred'in başarısının anıtsal bir imzasıydı. Ama ironik bir şekilde bu çelikten sarayın efendisi kalabalıklar arasında bile yalnızdı. Hipokondriyak bir ruhla sağlığına takıntılıydı. İnzivaya çekilen, sürekli endişe eden bir figürdü. Yine de geride tartışmasız bir miras bıraktı. Çelikten, yenilikten ve sarsılmaz bir ilerleme inancından dövülmüş bir imparatorluk. Krupp adını yerel bir meraktan küresel bir güç sembolüne dönüştürdü. Ama bu aynı zamanda tehlikeli bir mirastı. Çünkü Alfred, şirketinin kaderini ulusun kaderiyle, hatta orduların ve savaşların geleceğiyle birleştirmişti. Onun ardılları çok daha fırtınalı bir yüzyılda bu ağır mirasla baş başa kalacaklardı. Büyük Alfred Krupp 1887'de öldüğünde ardında yalnızca dev bir imparatorluk değil, aynı zamanda ağır bir miras bıraktı. Ve o mirasın meşalesi tek oğlu Friedrich Alfred Krupp'un ellerine geçti. O artık dünyanın en güçlü özel şirketlerinden birinin başındaydı. Adı eşsiz kaliteyle, ürkütücü güçle ve çelikten yapılmış ordularla özdeşleşmiş bir dev. Ama onun üzerinde koca bir gölge vardı. Efsanevi top kralı babasının gölgesi. Sessiz, akademik bir mizaca sahip olan Friedrich Alfred'in ateş ve çelikten yoğrulmuş Alfred'in yerini doldurabileceğine kimse inanmıyordu. Alfred, dünyayı Bessemer dönüştürücüsünün alevleri arasında görmüştü. Oysa oğlu bambaşka bir insandı. Friedrich Alfred bir bilim ve sanat adamıydı. En büyük tutkusu deniz biyolojisiydi.
Araştırma yatı Maya'nın güvertesinde Akdeniz'in derinliklerini incelemek, gürültülü çelik fabrikalarının zemininde olmaktan çok daha rahattı ona. Müzik konserlerini destekleyen, bilim insanlarını ağırlayan, cömert bir filantrop ve kırılgan bir ruhtu. Bir zamanlar babasının yalnızlığıyla dolu olan Villa Hügel onun ellerinde bir kültür merkezine dönüştü. Sanatçıların, akademisyenlerin ve bilim insanlarının buluşma noktası oldu. Ama onu yalnızca bir hayalperest ya da hassas bir bilim meraklısı olarak görmek büyük bir yanılgı olurdu. Friedrich Alfred aynı zamanda keskin bir zekaya ve miras aldığı işe dair sağlam bir kavrayışa sahipti. Dünya değişiyordu ve o, şirketini bu değişen dünyanın kalbine ustalıkla yönlendirdi. Savaşın geleceğinin sadece karada değil, denizde de belirleneceğini gördü. Bu yüzden gözünü Kiel'e çevirdi. Germania tersanesine büyük yatırımlar yaptı. Onun liderliğinde Kiel dünyanın en ileri deniz inşaat merkezlerinden birine dönüştü. Artık Krupp sadece toplar ve çelik değil, sertleştirilmiş zırh plakaları, devasa deniz topları, savaş gemileri ve hatta ilk deneysel Alman denizaltıları, U-botlar üretiyordu. Esse'nin dövme ocakları ve Kiel'in tersaneleri yeni Alman donanmasının sinir sistemi haline geldi. Bu hamle dönemin Almanyası'nın kaderini şekillendirdi. Kaiser II. Wilhelm, Britanya'nın dalgalardaki üstünlüğüne meydan okumak için büyük bir donanma inşa etmeye kararlıydı. Ve bu hırslı planın anahtarı Krupp'tu. Friedrich Alfred, bir yandan zarif bir bilim insanı, diğer yandan acımasızca etkili bir silah tüccarı olduğunu kanıtladı. Onun yönetiminde Krupp sadece orduları değil, okyanusları da çelikle kuşattı. Böylece şirketin hakimiyetini yeni bir nesil için güvence altına aldı. Sessiz, ince ruhlu Friedrich Alfred, tarihe babasının gölgesinde değil, kendi izinde yazılacaktı. Çünkü o, çeliğin gücünü denizlere taşıyan adam olmuştu. Ama bu dev endüstriyel gücün ve ticari zaferlerin ardında aslında çok daha kişisel ve trajik bir hikaye gizleniyordu. Friedrich Alfred Krupp, Ruhr Vadisi'nin kasvetli fabrikalarından uzakta kendisini daha özgür hissettiği bir sığınak buldu. İtalya'nın güneşli Capri Adası. Burası sanatçıların, yazarların ve sürgünlerin cenneti olan bohem bir adacıktı. Almanya'nın katı ve baskıcı sosyal kurallarından bir dünya uzak gibi görünüyordu. Orada deniz biyolojisi tutkusunu yaşayabiliyor, kendi araştırma istasyonunu kuruyor, ünlü Mavi Grotto'nun derinliklerinde keşifler yapıyordu. Yerel halka cömert davranıyor, patronluğunu bilimle, sanatla, kültürle birleştiriyordu. Bir süre mutluluğu bulmuş gibiydi. Ama Capri'deki huzurunun gölgesinde dönemi için çok tehlikeli sayılacak başka bir hayat da vardı. Friedrich Alfred gizli eşcinsel ilişkiler yaşıyordu. Genellikle genç İtalyan erkeklerle. Oysa 20. yüzyılın başındaki Almanya hipermaskülen bir kültüre sahipti. Böyle bir şeyin ortaya çıkması yalnızca kişisel bir mesele değil, ulusun en güçlü sanayicisinin tüm hayatını ve imparatorluğun onurunu sarsabilecek bir skandal demekti. Önce fısıltılar dolaştı. Berlin salonlarında, Esse'nin bira evlerinde. Ama 1902'de bu fısıltılar ulusal bir fırtınaya dönüştü. Önce İtalyan gazetelerinde, sonra Alman Sosyal Demokrat gazetesinde, Vorwärts'ta Capri'deki gizli hayatını ifşa eden sansasyonel makaleler yayınlandı. Detaylar acımasız, diller affetmezdi. Skandal ulusal bir sansasyona dönüştü. Ve çoğu tarihçi bunun bilinçli olarak politik bir saldırı olduğuna inanıyor. Sosyal demokratlar, Krupp'u kapitalist sistemin sembolü olarak görüyorlardı ve en tepesindeki adamı devirmek stratejik bir ustalık hamlesiydi. Ama bu hamlenin bedeli Friedrich Alfred için korkunç oldu. Onun zaten hassas sağlığı ve kırılgan mizacı, kamuya teşhir edilmenin dayanılmaz baskısı altında çökmeye başladı. Üstelik bu sadece basının saldırısı değildi. Alman İmparatoru II. Wilhelm, erkeklik ve güç imajına takıntılıydı. En güçlü sanayicisinin böyle bir skandala bulaşması, imparatorun gözünde ulusun onuruna sürülmüş bir lekeydi. Kaiser, Krupp ile kişisel dostu ve kendini ihanete uğramış hissetti. Öfkesini hem kamuya açık şekilde gösterdi, hem de özelde hoşnutsuzluğunu sert biçimde hissettirdi. Friedrich Alfred artık iki ateş arasında kalmıştı. Bir yanda gazetelerin acımasız manşetleri, diğer yanda imparatorunun soğuk öfkesi. Ve o baskıya daha fazla dayanamadı. Kasım 1902'de skandal Almanya'da doruğa ulaştıktan yalnızca haftalar sonra Friedrich Alfred Krupp Villa Hügel'de öldü. Resmi raporlar ölüm nedenini felçi, beyin kanaması olarak açıkladı.
Ama o günden bugüne birçokları aslında onun bu dayanılmaz aşağılanmaya ve baskıya dayanamayarak kendi yaşamına son verdiğine inanıyor. Cenazesi büyük bir devlet törenine dönüştü. Alman establishment, Krupp'un onurunu savunmak için birleşti. Kaiser bile cenazede görkemli bir konuşma yaptı. Onu iftiracı basının kurbanı olarak sundu. Suçlamaları şiddetle reddetti. Ama söylentiler ve şüpheler hiçbir zaman dinmedi. Trajedi çok büyüktü. Sanayinin dev isminin hayatı ulusal sahnede oynanan acımasız bir dramla sona ermişti. Ve şimdi Krupp hanedanı hiç olmadığı kadar büyük bir krizin eşiğindeydi. Çünkü imparatorluğun tahtı artık bir çocuğun elindeydi. Şirket sadece 16 yaşındaki kızı Bertha Krupp'un ellerine geçmişti. Çelikten yapılmış bu dev, tarihin en fırtınalı yüzyıllarından birine girerken bir genç kızın mirasına dönüşmüştü. Genç bir kızın omuzlarındaki yükü hayal edin. Daha 16 yaşındaydı ve bir anda Almanya'nın en zengin kadını haline gelmişti. Ama miras aldığı şey sadece servet değildi. Krupp hanedanının devasa çelik imparatorluğu, ordulara yön veren fabrikalar, devletin kaderiyle iç içe geçmiş bir şirket. Dünyanın en büyük ve en korkutucu endüstriyel girişimi artık Bertha Krupp'un ellerindeydi. Ama Wilhelm dönemi Almanya'sında bir gerçek vardı. Böyle bir imparatorluğu bir kadının yönetmesi düşünülemezdi. Krupp'un geleceği artık sadece bir aile meselesi değil, ulusal güvenlik konusuydu. Kaiser ve hükümet gözlerini Essen'e dikmişti. Bir çözüm bulunmalıydı. Genç Bertha'ya uygun bir eş. Daha doğrusu imparatorluğun bu dev şirketini yönetecek bir yönetici. Doğru sosyal sınıftan, politik olarak güvenilir, saygın, disiplinli bir adam. Uzun arayışlardan sonra seçim yapıldı. Gustav von Bohlen und Halbach. Vatikan'da görev yapmış bir diplomat, aristokrat köklere sahip, zekası ve disiplinli mizacıyla tanınan bir adam. O güvenli bir liman, istikrarlı bir el olarak görüldü. 1906'da Bertha ile evlendi. Düğün yalnızca bir aile olayı değildi. Adeta devlet töreniydi. Ve hemen ardından tarihe geçecek bir hamle geldi. Kaiser II. Wilhelm özel bir imparatorluk kararnamesi çıkardı. Krupp yasası. Bu yasayla Gustav adını Krupp'a ekledi. Artık adı Gustav Krupp von Bohlen und Halbach'tı. Bu sadece bir jest değildi. En yüksek otoriteden açık bir mesajdı. Krupp adı Almanya'nın çıkarları için korunacaktır. Bu soy, ulusun stratejik varlığıdır. Gustav artık resmi olarak bir Krupp'tu. Diplomasi kariyerini geride bıraktı ve Villa Hügel'e taşındı. Alfred gibi bir mühendis değildi. Friedrich Alfred gibi bir bilim insanı da değildi. O, politik zekaya sahip bir yönetici, karmaşık ilişkilerde ustalaşmış bir operatördü. Yeni rolüne efsanevi bir mirasın bekçisi olduğunun farkında olarak adım attı. Ve o rolü ustalıkla oynadı. Krupp'un kaderini hükümetle, Kaiser'le ve giderek güçlenen orduyla kusursuz bir uyum içinde yönetti. Almanya'nın küresel hırslarını Krupp'un çeliğiyle gerçekleştirmeye kararlıydı. 1910'ların başı Krupp için altın çağdı. Britanya ile donanma yarışı en yüksek noktadaydı. Kiel'deki Germanya tersanesi bir arı kovanı gibi kaynıyordu. Kaiser'in yüksek deniz filosu için dev dreadnought zırhlıları suya indiriliyordu. Essen'deki fabrikalar gece gündüz çalışıyor, bu canavar gemiler için dev top namluları ve kalın zırh plakaları dövülüyordu. Ama sadece denizde değil, karada da Krupp'un gücü yükseliyordu. Essen'deki tasarımcılar tarihe geçecek yeni bir silah üzerinde çalıştılar. Tip M 420 mm obüs. 1 tonluk mermiyi 9 kilometre uzağa fırlatabilen devasa bir ölüm makinesi. Şirketin genç varisinin onuruna Dicke Bertha, yani Big Bertha adı verildi. Artık Krupp fabrikaları bir şirket değil, devasa bir cephanelikti. Şehir büyüklüğünde kompleksler gece gündüz çeliği silaha dönüştürüyordu. 1914 yazında Saraybosna'da Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesiyle fitil ateşlendiğinde Krupp çoktan hazırdı. Böylece büyük savaş başladı ve Krupp'un çeliği Avrupa'yı bir ateş fırtınasının içine sürükledi. Sonraki 4 yıl boyunca Krupp'un dev sanayi makinesi tamamen Alman Savaşı'na adandı. Essen'deki fabrikalar artık bir şehirden çok daha fazlasıydı. Batı cephesinin kalp atışıydı.
150 binden fazla işçi gece gündüz çalışıyor, milyonlarca top mermisi, tüfek, makineli tüfek ve her kalibrede dev toplar üretiyordu. Ve elbette savaşın en korkutucu sembollerinden biri haline gelen Big Bertha. Belçika'nın Liège kentindeki kaleleri paramparça ederek Alman ordusunun Fransa'ya ilerlemesinin yolunu açtı. Her patlaması Avrupa'da dehşet uyandıran bir nam bıraktı. Ama Krupp mühendislerinin hayal gücü orada durmadı. Savaş ilerledikçe Paris topunu geliştirdiler. Bu devasa süper top 120 kilometre öteden Paris'i vurabiliyordu. Askeri değeri sınırlıydı ama psikolojik etkisi muazzamdı. Her mermi düştüğünde Fransız başkentinin üzerinde görünmez bir gölge dolaşıyordu. Krupp'un çeliği artık sadece askerleri değil, şehirlerin ruhunu da hedef alıyordu. Denizde ise başka bir korku büyüyordu. U-botlar. Krupp'un tersaneleri Atlantik'i müttefikler için ölümcül bir tuzağa çeviren bu denizaltıları üretiyordu. Gemiler birer birer batarken Essen'in dövme ocakları tam gaz çalışıyor, çelikten canavarlar okyanusa salınıyordu. Krupp için bu yıllar telaşlı ama karlı bir dönemdi. Fakat sıradan Alman halkı için aynı yıllar yavaş bir açlığa inişti. Britanya donanmasının ablukası Almanya'nın limanlarını kapatmıştı. Gıda sevkiyatı durdu. 1916'ya gelindiğinde şalgam kışı yaşandı. İnsanlar ekmek yerine talaşla karıştırılmış hamur yemek zorunda kaldı. Şalgam tek besin haline geldi. Yüz binlerce insan yetersiz beslenmeden öldü. Gustav Krupp generallerle sofralara otururken halk açlıkla kıvranıyordu. Şirketin savaş karlarıyla halkın çektiği acı arasındaki bu derin uçurum, toplar sustuktan çok sonra bile Almanya'nın kalbinde kin ve kırgınlık bırakacaktı. Savaş sadece silahları değil, toplumu da değiştirdi. Milyonlarca erkek cepheye gönderildiğinde fabrikalarda büyük bir boşluk doğdu. İlk kez kadınlar Essen'deki dökümhanelere mermi üretim hatlarına akın etti. Krupp çeliği artık kadın elleriyle şekilleniyordu. Ama bununla yetinilmedi. Zorla çalıştırma başladı. Belçikalı siviller, savaş esirleri fabrikalara zincirlendi. Bu, ileride çok daha büyük suçların işleneceğinin karanlık habercisiydi. Ve bütün bu çarkın tam ortasında Gustav Krupp, von Bohlen und Halbach vardı. Alman savaş kabinesinde kilit bir figürdü. Savaşın makinesi onun ellerindeydi. Orduların silahlanmasını koordine ediyor, cephenin kanlı ihtiyaçlarını karşılıyordu. Krupp adı artık sadece çelikle değil, korkuyla da anılıyordu. Ama sonunda her şey çöktü. Kasım 1918'de açlıktan bitap düşmüş Almanya teslim oldu. Kaiser tahttan indirildi. Sokaklarda devrim patladı. Ve savaş sona erdi. Krupp için bu yıkım demekti. 1919'da Versailles Antlaşması imzalandı. Amaç sadece Almanya'yı yenmek değil, bir daha ayağa kalkamayacak hale getirmekti. Ve Krupp, antlaşmanın doğrudan hedefiydi. Antlaşmanın 168. maddesi açıkça yazıyordu. Almanya'da silah, mühimmat ve savaş malzemesi üretimi yasaktır. Müttefik denetim ekipleri Essen'e geldi. Devasa makineler parçalandı. Top döküm tezgahları hurdaya çevrildi. Dövmeler söküldü ve binlerce sayfa teknik çizim, plan ve tasarım yakıldı. Bir zamanlar dünyanın en güçlü cephaneliği olan Krupp, en karlı ürünlerini artık üretemez hale geldi. Savaş bitmişti ama Krupp için bu asıl büyük sınavın başlangıcıydı. Savaş sonrası yıllar Krupp için çelikten değil, acıdan dövülmüş yıllardı. Gururlu endüstri devi birdenbire iflasın eşiğine gelmişti. Versailles Antlaşması silah üretimini yasaklamış, Essen'deki dev fabrikalar bir anda kolsuz kalmıştı. Gustav Krupp çaresizlik içinde on binlerce işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Yıllarca beşikten mezara koruma sözü verdiği işçiler şimdi kapı önüne bırakılıyordu. Krupp sistemine ağır bir darbe vurulmuştu. Silah üretemeyen fabrikalar ayakta kalmak için her şeye sarıldı. Big Bertha toplarını döven aynı dökümhaneler şimdi lokomotif, kamyon, traktör üretiyordu. Çeliğin gururu cerrahi aletlere, paslanmaz çatal bıçak takımlarına dönüştü. Hatta utanç verici bir sembol gibi diş protezleri ve jetonlu makineler bile Krupp damgasıyla piyasaya sürüldü. Bir zamanların Avrupa'yı titreten cephaneliği gündelik eşyaların üreticisine dönüşmüştü.
Bu dönem mali sıkıntının, yaratıcı çaresizliğin ve derin bir aşağılanmanın yıllarıydı. Ama Gustav teslim olmayı reddetti. Versailles'in maddelerine kamuya açık şekilde boyun eğdi, fakat kapalı kapılar ardında farklı bir oyun oynuyordu. Mühendislerine silah bilgisini unutmamalarını, tasarımları gizli arşivlerde saklamalarını emretti. Ana tasarımcıları yabancı firmalara misafir mühendis olarak gönderdi. Böylece uzmanlık kaybolmadı. Kritik planlar müttefik denetçilerinden gizlendi. Gustav sabırla bekledi. Bir gün doğru adam gelecekti. O adam Krupp'u yeniden Almanya'nın cephaneliğine dönüştürecekti. 1920. yılların sonunda büyük buhran patladı. Almanya'nın zaten kırılgan olan Weimar Cumhuriyeti dizlerinin üzerine çöktü. Açlık, işsizlik, grevler ve politik kargaşa ülkeyi sarstı. Gustav eski dünya aristokratıydı. Kalben bir monarşist. Weimar'ın karmaşasından nefret ediyor, Komünist Parti'nin yükselişinden dehşete düşüyordu. İşçiler örgütleniyor, sendikalar güç kazanıyordu. Gustav için bu yalnızca şirketi değil, sınıfını da yok edecek bir tehditti. Tam bu belirsiz iklimde Adolf Hitler ve Ulusal Sosyalist Parti sahneye çıktı. İlk başta Gustav onlara küçümseyerek baktı. Onları kaba saba bir sokak hareketi, aşağı tabakanın bağıran serserileri olarak görüyordu. Hitler gözünde başarısız bir sanatçıdan, çavuşluktan öteye gidememiş bir adamdan ibaretti. Normalde Gustav gibi aristokrat bir sanayici böyle biriyle asla yan yana gelmezdi. Ama Nazi hareketi büyüdükçe Gustav'ın bakışı değişmeye başladı. Çünkü Hitler onun kalbine dokunan 3 şey vaat ediyordu. Komünizmin kökünün kazınması, Versailles zincirlerinin parçalanması ve en önemlisi Almanya'nın yeniden silahlandırılması. Silah yapamayan bir Krupp'un yaşadığı utanç işte bu vaatlerle sarsılmaya başladı. Gustav, Hitler'in kabalığından, kültürsüzlüğünden hiç hoşlanmıyordu. Ama onun sözlerinde hem şirketinin servetini hem de Almanya'nın gücünü restore edecek bir kurtarıcı gördü. Ve sonunda iş kararını verdi. O an tarihin belki de en karanlık pazarlıklarından biri yapıldı. Gustav Krupp, istediği her şeyi vaat eden bir şeytanla el sıkıştı. Her şeyin resmen mühürlendiği o geceyi hayal et. 20 Şubat 1933. Berlin'in ağır taşlı koridorlarında Hermann Göring'in ikametgahında kapılar kapandı ve ülkenin en güçlü endüstricileriyle Nazi hareketinin liderleri bir araya geldi. İçerideki hava soğuk, konuşmalar ciddiydi. Notlar tutuldu, o notlar yıllar sonra Nürnberg'de delil olarak okunacaktı ve notların satır aralarında çok soğuk bir teklif vardı. Hitler, demokrasiyle ve geleneksel ekonomik düzenle devam edilemeyeceğini söylüyordu. Sendikaları yok edecek, solun güçlerini ezerek düzeni yeniden kuracak, orduyu ve ekonomiyi bir arada çalıştıracak. Ama bunun için tek şey istiyordu: kesintisiz ve koşulsuz mali destek. Kapalı odadaki endüstriciler bir an düşündü. Sonra karar verildi. Hemen 3 milyon Reichsmark aktarıldı. Gustav Krupp'un da başını çektiği büyük katkılar. O andan itibaren büyük sanayi resmen Nazi iktidarının finansal sırtı oldu. Krupp'un kaderi artık geri döndürülemez biçimde yazılmıştı. Hitler birkaç hafta sonra şansölye olduğunda bu iş bir anlaşma haline gelmiş. Gustav Krupp da bunun en kazançlı ve konforlu ödülünü alacak isimlerden biri olmuştu. Gustav, uzun süredir sürdürdüğü hayatta kalma mücadelesinin acımasız ama etkili bir sonuca ulaştığını gördü. Yeniden silah yapmanın kapıları aralanıyordu. Yeniden doğan Almanya için dev üretim hatları hızı ve ölçeğiyle yeniden alevlenecekti. Essen'in dökümhaneleri uyuyan canavarlar gibi yeniden uyandırılacaktı. 1933'ün hemen ardından Gustav Krupp onurlarla donatıldı. Nazi rejiminin ekonomik makinesinin tepesine geçti. Yeniden örgütlenen Alman endüstrisi Reich Derneği'nin başına getirilmesi, ona ekonomik otoritenin anahtarlarından birini teslim etti. Sendikaların sistematik olarak dağıtılması, işçilerin örgütlenmesinin ezilmesi ve Nazi kontrolündeki iş cephesinin kurulması artık Krupp'un gözetimi altındaydı. Karşılığında ise Hitler'in en büyük arzusu Almanya'yı yeniden silahlandırmak tam bir seferberlikle desteklendi. İlk yıllar perde arkasında geçti. Versailles'in yasakları resmi olarak hala yürürken Krupp fabrikalarında gizli bir dönüşüm başladı. Tank prototipleri traktör kılıfına sokuldu.
ağır top tasarımları endüstriyel makineler kisvesine büründü. Germanya tersanesinin bölümlerinde U-bot bölümleri gizlice hazırlanmaya başlandı. Sistematik, planlı ve dikkatli bir yeniden inşa işiydi. Hemen göze çarpmayacak şekilde ama ölümcül bir kararlılıkla. Ve bu karanlık dönüşümün ön saflarında bir isim yükseliyordu. Gustav'ın oğlu Alfred Krupp. Mühendislik eğitimi almıştı. Babasından farklı olarak ideolojik bir bağlılık geliştirmişti. 1931'de SS'ye katılmış, Nazi misyonuyla Krupp misyonunu özdeşleştirmişti. O artık sadece bir varis değil, rejimin teknik elçisi ve endüstrinin ateşleyicisiydi. Genç Alfred için Krupp'un çeliği, ulusun gücünü geri getirecek bir kutsal görevdi. Böylece 20 Şubat 1933'te atılan imzalar yalnızca birkaç endüstricinin bir araya gelmesi değildi. Modern Almanya'nın kaderinin önemli bir kısmının yazıldığı andı. Kapital ile diktatörlüğün o gece yaptığı pazarlık, kısa vadede Gustav için bir kurtarıcı oldu. Uzun vadede ise hem Krupp hanedanı hem de Almanya için geri dönülmez ve fırtınalı bir yol açtı. Esse'nin dökümhaneleri artık bir daha sadece ticaret üretmeyecek, savaşın çarklarını döndürecek bir makine haline gelecekti. 1935'te Hitler maskesini attı. Versay Antlaşması'nı açıkça reddetti, Almanya'nın yeniden silahlanma programını gururla duyurdu. Bu, Krupp için bir dönüm noktasıydı. Yıllardır lokomotif ve traktörle kamufle edilen Essen fabrikaları artık gerçek amaçlarına, yani silah üretimine geri döndü. Tüm kompleks baştan aşağı yeniden organize edildi. Ölçek o kadar büyüktü ki Birinci Dünya Savaşı'nın telaşlı üretimi yanında küçük bir prova gibi kalıyordu. Artık yönetimde hasta ve yaşlanan Gustav değil, genç Alfred Krupp vardı. Alfred, babasının yumuşak mizacından çok dedesinin demir iradesini miras almıştı. Ama bir farkla. Eski patriark Alfred Krupp işçilerine karşı paternalist bir sorumluluk duygusu taşımıştı. Genç Alfred'in gözünde ise sadece üretim ve güç vardı. Onun liderliğinde Krupp, 3. Reich'in cephaneliğine dönüştü. Blitzkrieg'in bel kemiğini oluşturan panzer tankları Esse'nin dövme ocaklarından çıktı. Hafif Panzer 1 ve 2'den Avrupa'nın her cephesinde savaşan Panzer 4'e kadar. Ve belki de en ikonik silah 88 mm top. Aslen uçak savar için tasarlanmıştı ama tanklara karşı da ölümcül bir silah haline geldi. Müttefik askerleri için 88 ismi dehşetin adıydı. Mesafelerce öteden zırhları deliyor, Alman teknolojisinin sembolüne dönüşüyordu. Ama Krupp mühendisleri burada durmadı. Hitler'in süper silah takıntısı onları daha da ileriye itti. Böylece Schwerer Gustav ve Dora ortaya çıktı. Dünyada eşi görülmemiş büyüklükte demiryolu üzerinde taşınan dev toplar. 1350 tondan ağır, binlerce işçiyle işletilen, 7 tonluk mermileri 50 kilometre uzağa fırlatabilen canavarlar. Sevastopol kuşatmasında birkaç kez ateşlendi, yer altındaki kaleleri paramparça etti. Askeri açıdan verimsizdiler ama birer propaganda deviydiler. Krupp'un ve Reich'in korkutucu kudretinin sembolleri. Almanya ordularını Avrupa'ya saldıkça Krupp da arkalarından gidiyordu. Fransa, Hollanda, Belçika, Sovyetler. İşgal edilen toprakların fabrikaları tek tek el kondu. Kimi sökülüp makineleri Essen'e taşındı. Kimi doğrudan Krupp'un yönetimine bağlandı. Ekonomik savaşın adı buydu. Fethedilen topraklardan ne varsa sökülüyor, Alman savaş makinesinin doymak bilmez açlığına yem ediliyordu. Alfred Krupp çoğu zaman bu operasyonları bizzat denetledi. Onun gözünde bu, fethedenin doğal hakkıydı. Ama bu, büyüyen imparatorluk daha da büyüyen bir iş gücü talebi yarattı. Cephede milyonlarca Alman asker varken fabrikalar ellerden boş kaldı. Çözüm barbarca ama basitti. Kölelik. Önce misafir işçiler adıyla getirilen siviller kısa sürede zorla çalıştırılmaya başlandı. Doğu cephesinde savaş kızıştıkça bu sistem kitlesel köle emeğine dönüştü. 1944'te Krupp iş gücünün büyük bölümü zorla çalıştırılan insanlardan oluşuyordu. Essen çevresinde 70'ten fazla kamp kuruldu. Rusya, Polonya, Fransa ve diğer ülkelerden 10 binlerce insan pis, soğuk barakalara dolduruldu. Gıda rasyonu bir kase, ince çorba ve talaş karıştırılmış bir dilim Krupp ekmeğinden ibaretti. Dayak, hastalık ve ölüm sıradan hale gelmişti. Çalışmaya gücü yetmeyenler toplama kamplarına gönderiliyor, orada yok ediliyordu. Alfred Krupp'un kişisel suçluluğunu gösteren en karanlık örneklerden biri Auschwitz yakınında yaşandı.
Burada bir fitil fabrikası kurdu. SS'den özel olarak köle işçi talep etti. Yahudi kadınlar ölümün gölgesinde en vahşi koşullarda çalışmaya zorlandı. Alfred fabrikayı bizzat ziyaret etti. Yürüyen iskeletlere dönüşmüş kadınları, döven muhafızları, açlıktan bitkin düşmüş yüzleri gördü. Ve onun tepkisi korku ya da acıma olmadı. Sadece soğuk, hesapçı bir bakıştı. Bunlar üretim için tüketilecek kaynaklardır. Hayatta kalanların tanıklıkları, Nürnberg duruşmalarındaki doktor raporları bu sistemin gerçek yüzünü açığa çıkardı. Doktor Wilhelm Jäger, Krupp'un kamplarında görev yapan bir hekim, mahkumları yürüyen iskeletler diye tanımladı. Açlık, hastalık, dayak ve aşırı çalışmanın onları nasıl yavaş yavaş öldürdüğünü anlattı. Ve böylece Krupp'un çeliği sadece tankların ve topların değil, milyonlarca masum insanın kanıyla yoğruldu. Bu tarihe geçen endüstriyel bir zafer değil, insanlık için unutulmaz bir utanç belgesiydi. Krupp'un köle emeği sistemini anlamak için rakamlara değil, soğuk bürokrasiye ve kurbanların acı hikayelerine bakmak gerekir. Essen'deki Krupp Merkez Ofisi ile toplama kamplarını yöneten SS Ekonomik ve İdari Ana Ofisi arasında düzenli yazışmalar vardı. Krupp yöneticileri insan malzemesi talep eden formlar doldururdu. Kaç kişiye ihtiyaç olduğu, hangi becerilerin gerektiği listelenirdi. Sesse, nakliye planları ve faturalarla yanıt verirdi. İnsanlar defterdeki satırlara birer envanter numarasına indirgenmişti. Bir birimin hikayesini düşünün. Belki Kovno'dan bir doktor ya da bir öğretmen, Yahudi bir kadın. 1943'te sürüklenip Auschwitz'e gönderildi. Gaz odasına değil, çalışmaya seçildi. Krupp'un fitil fabrikasına, krematoryum bacalarının gölgesine götürüldü. Günde 12 saat, neredeyse hiç yiyecek almadan makineleri işletmeye zorlandı. Denetçisi bir SS değil, bir Krupp ustabaşıydı. Yavaşlarsa dayak yerdi. Bitkin düşerse tekrar kampa yollanır, yerini yeni birimler alırdı. Her gün bacalardan yükselen dumanı görerek yaşadı. Bu sistem Krupp'a dayatılmamıştı. Bizzat Alfred Krupp'un kar için kurduğu ve yönettiği bir düzendi. Nürnberg'deki tanıklıklar, Alfred'in Auschwitz yakınındaki fabrikayı ziyaret ettiğini doğruladı. Çökmüş, aç işçilerin yanından geçti. Koşulları gördü. Ve verdiği tepki neydi? Ne korku, ne acıma. Yalnızca üretim gecikmelerinden şikayetti. 1943'te bu sadakatin ödülü geldi. Hitler özel bir kararname çıkardı. Krupp yasası. Bu yasayla dev şirket tekrar özel aile mülkü ilan edildi. Alfred artık Krupp'un tek sahibiydi. Hiçbir hisse sahibi, hiçbir yasal denetim yoktu. Bu sadakatin nihai ödülüydü. Yağmalanmış Avrupa ve 100 binin üzerinde köle işçinin kanı üzerine kurulu bir imparatorluğun mutlak hakimiyeti. Ama ateşle dövülen imparatorluk ateşle bitecekti. 1943'ten itibaren müttefik bombardıman uçakları Essen'i sistematik şekilde hedef aldı. Krupp fabrikaları, Reich'ın kalbi, birincil hedefti. Dalga dalga gelen bombalar dev kompleksleri kül etti. Çelikten yapılmış dev makineler enkaza dönüştü. Essen, ay manzarasını andıran harabelere çevrildi. Üretim yer altına, küçük gizli atölyelere taşındı. Ama muazzam makine artık yavaş yavaş duruyordu. 1945 baharında son geldi. Amerikan birlikleri Essen'in yıkıntılarına girdiğinde yıkılmış binalar arasında Krupp'un köle işçi kamplarının hayatta kalanlarını buldular. Sessiz, zayıf, yürüyen iskeletlere dönmüş insanlar birer canlı tanık gibi fabrikanın gerçek yüzünü gösteriyordu. Krupp'un yöneticileri hızla tutuklandı. Yaşlı, artık güçsüz Gustav da gözaltına alındı. Ama asıl hedef belliydi. Alfred Krupp. Amerikan askerleri bombardımandan neredeyse mucizevi şekilde ayakta kalmış tek yapıya yöneldi. Villa Hügel. İçeride, ihtişamın içinde saklanan Alfred'i buldular. Artık kıtasal bir imparatorluğun efendisi değil, savaş suçlarıyla suçlanan bir tutukluydu. Çelikten bir hanedan, ateşle kurduğu imparatorluğu ateşle kaybetmişti. Krupp'un 3. Reich'a hizmetinin kanlı destanı kapanmıştı. Hesaplaşma günü artık kapıdaydı. 1945. Almanya için Stunde Null yani 0 saatiydi. Savaş bitmiş,
kıta harabelere dönmüş, bir ulus ise 3. Reich'in karanlık mirasıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Müttefikler sadece yıkılan şehirleri yeniden inşa etmekle değil, aynı zamanda adaleti tesis etmekle de yükümlüydü. Dünya toplama kamplarının dehşetini görmüştü ve artık hesaplaşma kaçınılmazdı. Nürnberg'deki ana dava Nazi liderlerini yargılarken bir gerçek hızla açığa çıktı. Bu rejimin suçları yalnızca politikacılar ve generallerle sınırlı değildi. Nazi savaş makinesinin kalbi olan sanayiciler de işin içindeydi ve bu isimlerin en sembolik olanı Krupp. Başlangıçta mahkemeye çıkarılması planlanan kişi yaşlı Gustav Krupp'tu. Ama sağlığı çökmüştü. Tıbben yargılanamayacak haldeydi. 1950'de öldü. Böylece ailenin günahlarının yükü oğul Alfred Krupp'un omuzlarına kaldı. Ve sahneye Krupp davası çıktı. Aralık 1947'den Temmuz 1948'e kadar süren bu duruşmalarda Alfred ve 11 üst düzey Krupp yöneticisi sanık sandalyesine oturdu. Bu sadece birkaç adamın değil, bir sistemin yargılanmasıydı. Suçlamalar ağırdı. Saldırgan savaş planlarına katılmak, işgal edilen toprakların yağmalanması ve en ürperticisi köle emeği kullanımı. Savcılık, Amerikan Başsavcı Yardımcısı Telford Taylor'ın önderliğinde ezici kanıtlar sundu. Krupp'un kendi arşivlerinden çıkan belgeler, yöneticilerin SS'e bizzat köle işçi talep ettiğini, üretim raporlarıyla bu insanların ölümüne yol açan çalışma temposunu kayda geçtiğini gösteriyordu. Tanıklıklar ise daha da sarsıcıydı. Eski köle işçiler, talaş katılmış Krupp ekmeğini, dayakları, buz gibi barakaları ve ölümün sürekli gölgesini anlattılar. Bir Alman doktor, Doktor Wilhelm Jäger, çalışamayacak hale gelen insanların bilinçli açlık ve aşırı çalışmayla nasıl ölüme sürüklendiğini gözler önüne serdi. Alfred Krupp'un savunması ise soğuktu. Köle işçi kullanıldığını inkar etmedi ama bunun Nazi devleti tarafından dayatıldığını iddia etti. Kendini, ülkesini ayakta tutmaya çalışan basit bir iş adamı gibi gösterdi. Ama belgeler onun imzasını taşıyordu. Auschwitz'e yaptığı ziyaretleri SS'ten bizzat işçi talep ettiğini ve üretim için insani maliyeti hiçe saydığını kanıtlıyordu. 31 Temmuz 1948'de karar verildi. Bir sanık beraat etti. 11'i suçlu bulundu. Cezalar 3 ila 12 yıl arasında değişti. En ağır ceza doğal olarak Alfred Krupp'a verildi. 12 yıl hapis. Üstelik mahkeme tarihi bir karar daha aldı. Alfred'in kişisel serveti ve tüm Krupp İmparatorluğuna el konulacaktı. O an için adalet yerini bulmuş gibi görünüyordu. Top kralının varisi artık bir mahkumdu. Krupp hanedanı bitmişti. Ama tarih düz bir çizgide ilerlemez. 1950'lere gelindiğinde dünya değişmişti. Artık düşman Nazizm değil, Sovyetler Birliği ve komünizmdi. Berlin ablukası, Kore Savaşı. Batı'nın yeni ihtiyacı güçlü ve istikrarlı bir Batı Almanya'ydı. Ve bu yeni siyasetin baş aktörü ABD'nin Almanya Yüksek Komiseri John J. McCloy oldu. Onun gözünde Krupp gibi iş adamlarını hapiste tutmak sadece Alman halkında kin yaratıyor, üstelik Batı'nın yeniden inşa çabasına engel oluyordu. 31 Ocak 1951'de McCloy tarihe geçecek tartışmalı bir af çıkardı. 10 Krupp yöneticisi serbest bırakıldı. En şok edici karar ise Alfred Krupp hakkındaydı. Sadece serbest bırakılmakla kalmadı. Mahkemenin servetine ve imparatorluğuna el koyma kararı da iptal edildi. Krupp hanedanı geri dönüyordu. 1953'te Alfred Krupp, Landsberg hapishanesinden çıkıp Villa Hügel'e geri döndü. Birkaç yıl önce mahkum edilmiş bir savaş suçlusuydu. Şimdi yeniden Almanya'nın en güçlü sanayicisi. Krupp adı bir kez daha dirilmişti. Alfred'in ikinci saltanatı küllerinden doğan bir imparatorluğun hikayesiydi. 1950'lerin başında hapisten çıkan ve hem şirketini hem de servetini geri alan Alfred Krupp, kısa süre içinde Batı Almanya'nın yeniden doğan ekonomisinin kalbine yerleşti. Artık tank ve top yerine çelik köprüler, lokomotifler, gemiler ve ağır sanayi makineleri üretiyordu. Krupp adının üzerine sinmiş kara gölgeler hala oradaydı. Ama Almanya'nın Wirtschaftswunder, yani ekonomik mucize döneminde bu gölgeler yerini yeni bir ihtişama bırakıyordu. Alfred, mahkum bir savaş suçlusu olarak cezaevinden çıkmıştı. Ama 1960'lara gelindiğinde bir kez daha Avrupa'nın en güçlü endüstricilerinden biriydi. Yine de yaşamı boyunca asla resmi bir özür dilemedi.
Ne toplama kamplarından, ne köle emeğinden, ne de Hitler'le yapılan anttan bahsetti. Onun tavrı buz gibi bir sessizlikti. Onurlu, mesafeli, pişmanlıktan yoksun. Fakat eylemleri başka bir türden kefaret arayışını ima ediyordu. 1967'de ölümünden hemen önce tarihin akışını değiştirecek bir karar aldı. Varis bırakmadığı için Krupp hanedanının geleceğini kendi elleriyle mühürledi. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Vakfı'nı kurdu. Servetini ve şirketin tamamını bu vakfa devretti. Artık Krupp kârı sadece hissedarların değil, bilim, eğitim, sanat ve sağlık için kamu yararının hizmetindeydi. 400 yıllık doğrudan aile kontrolü sona ermiş, Krupp İmparatorluğu özel bir hanedanın değil, kurumsal bir filantropi devinin mirasına dönüşmüştü. Sonraki 10 yıllarda şirket evrim geçirmeye devam etti. 1999'da tarihi bir hamle yapıldı. Krupp, ezeli rakibi Thyssen birleşti. Bir zamanlar birbirini alt etmeye çalışan iki çelik devi, ThyssenKrupp, AG adıyla tek bir endüstriyel süper güce dönüştü. Artık alanı sadece tank ve top değil, asansörlerden denizaltılara, yüksek teknolojili endüstriyel mühendislikten küresel altyapı projelerine kadar uzanan bir yelpazeydi. Ama geçmiş kolay unutulmadı. 1990'ların sonunda Krupp, Nazi döneminde köle işçi çalıştıran diğer Alman şirketleriyle birlikte hayatta kalanlara tazminat ödemek için milyarlarca dolarlık bir fon kurdu. Geç gelen bir adalet, yaraları kapatmaya yetmese de en azından bir yüzleşme girişimiydi. Bugün Krupp adı hala Almanya'nın sanayi mirasının sembolüdür. Ama artık ağır toplar ya da savaş makineleriyle değil, gökdelenlere yükselen asansörlerle, okyanuslarda süzülen modern denizaltılarla ve endüstriyel inovasyonla anılır. Bir zamanlar Avrupa'nın korkularını besleyen bu isim, şimdi mühendisliğin ve teknolojinin küresel markasıdır. Şeytanın dövmesi sona erdiğinde geriye paradoksal bir miras kaldı. Karanlıkla yoğrulmuş ama sonunda insanlığa hizmet etmeye adanmış bir endüstri imparatorluğu. Ve böylece Krupp destanı sona eriyor. Demirci Aren'in dövmesinden doğan o küçük ocak, yüzyıllar içinde çelikten bir imparatorluğa dönüştü. Ama bu imparatorluk, insanlığın en parlak yenilik kapasitesinin olduğu kadar en karanlık ahlaki çöküşünün de sembolü oldu. Krupp adı, Alman endüstriyel gücünün simgesi olarak göklere yükseldi. Çeliğiyle demir yollarını, köprüleri, şehirleri inşa etti. Ama aynı çelik, topları, tankları, kampları da doğurdu. Bir ulusun ilerleme vaadi, Nazi saldırganlığının ateşlerinde yeniden dövüldü ve yüz binlercesinin hayatıyla beslendi. Top kralı ve hanedanı hayal edilemez yüksekliklere uçtu. Ama aynı hızla tarihin en derin uçurumuna çakıldı. Ve savaş sonrası gelen hızlı toparlanma bize bir kez daha rahatsız edici bir gerçeği hatırlattı. Jeopolitik çıkarlar çoğu zaman adaletin sesini bastırır. Hitler'i desteklemenin bedeli yalnızca maddi değil, aynı zamanda sonsuza dek adlarına kazınmış kara bir leke oldu. Bu hikaye güçle sorumluluk arasındaki o ince çizgiyi, ilerleme ile ahlaki felaket arasındaki dar yolu bize hatırlatıyor. Etik olmadan yenilik tehlikeli bir yoldur. Gerçek ilerleme yalnızca inşa ettiklerimizle değil, o inşanın insani maliyetiyle ölçülür. Krupp'un mirası, vicdanla dizginlenmeyen bir imparatorluk arayışının nasıl tarifsiz bir trajediye yol açabileceğinin kanıtıdır. Çelik ve gölgelerden dokunmuş bu hikaye, tarihimizin en karanlık köşelerine bakmaya cesaret edenler için daima hatırlanacak.